Efendim Sen İstersen Özel'e hoş geldiniz. Canlı yayınımıza sağlıklı yaşamın anahtarlarını öğreneceğiz bugün. Diyetisyen Zübeyde Semiz'den hoş geldiniz hoş programımıza. Her gün karşımıza böyle sosyal medyada da mucize diyetler çıkıyor, yasaklı diyetler çıkıyor. İşte aralıklı oruçla kilo verirseniz daha sağlıklı olursunuz diyor. Bugün hepsinin bütün gerçeğini öğreneceğiz sizden. Şimdi biz diyetisyenlere ya da beslenme uzmanlarına sadece kilo vermek için mi başvururuz? İnsanlarda en sık karşılaşılan soru, ben diyetisyenim dediğim zaman ben kiloyu nasıl veririm, göbeğimi nasıl eritirim, bacağımı nasıl inceltirim? Bu soru benim en sinirlendiğim soru gerçekten. Neden? Çünkü 8 senedir okuyorum ben, yüksek lisanslarım da var tabii bunun yanı sıra. 8 senedir diyorum ki bir insanı nasıl zayıflatmayı mı öğretirler acaba? Hani bu çok absürt bir şey. Ya diyetisyenlik aslında önceden koruyucu hekimlikmiş. Çeşmenin başında biz duruyoruz. Bir doktora gittiğiniz zaman siz doktora ben hasta olmamak için geldim deseniz sizi camdan atarlar. Çünkü zaten çok fazla hasta olduğu için, ya kötü anlamda söylemiyorum bunu. Çünkü çok fazla hasta var ve ben hasta olmamak için geldim diyemez zaten kimse de. Bunun için de gitmez zaten. Ama diyetisyenlere insanlar ben sağlıklı yaş almak için, sağlıklı yaşlanmak için geldim deyip buna beslenmemi bir düzene sokar mısın diye gittiğinizde hiç kimse sana absürt bakmaz ve beslenmenizi düzene sokar ve hayatınızı düzene sokar. Aslında dediğim gibi musluğun başında biz duruyoruz. Ya hasta olduktan sonra hastaneye gidip bir poşet ilaçla gezmek yerine hasta olmadan bir diyetisyene gidin, bir planınızı günlük hayatınızda yapmanız gereken, yemeniz gereken planı bir düzene koyun ve sağlıklı yaş alırsınız. Ben daha önce... Siz bu konuda çok muzdaripsiniz anladığım kadarıyla. Evet. Yani diyor ki ben bir diyetisyenim, sadece bana kilo aldığınızda gelmeyin. Evet. Hastalanmamak için, güzel yaş almak için, güzel görünmek için, hatta güzel bir cilde sahip olmak için bana gelin. Aynen öyle. Çünkü benim 3 tane çocuğum var. 3'ü de evli. Allah Ben bağışlasın. yaşımı söylemiyorum. Hiçbir yerde söylediğim zaman şok oluyorlar. Kaç yaşındasınız? Yaşımı söylemeyeceğim. Canlı yayın bile olsa yaşımı söylemeyeceğim. Ay çok merak ettim. Şöyle şimdi bunu herkes merak ediyor. Eminim benim ilgilendiğim Kaçla kaç ailelerde. arasındasınız onu söyleyin. Söylemeyeceğim. Ben şunu söyleyeceğim, ancak size şunu söyleyebilirim. Ben kendim 20 yaş önceki fotoğraflarıma baktığımda yüzümde hiçbir işlem yok. Gerçekten şu an çok daha fazla gençleştim. Yani bir 15-20 yaş gençleştim. Neden? Beslenmemi düzenledim çünkü. Daha yaptınız peki? Ne yaptım? Yani şimdi artık o bölümü okudum. Üstüne eczacılıkta yüksek lisans yaptım ve neler yapmam gerektiğini, takviye olarak ne almam gerektiğini, beslenme olarak nasıl beslenmem gerektiğini, hani kişiye özel diyoruz ya. Aslında kişiye özel şöyle, bir doktora gidersin, kan tahlilini bakarsın, yani senin vücudunda neler eksik. Yani enerji kısıtlaması değil aslında zayıflatmak insanı. Peki bize doğruyu öğretin o zaman. Aralıklı öğün mü yoksa aralıklı oruç mu, 3 öğün beslenme mi? 2 öğün beslenme. Hiçbiri değil diyorsunuz. Nasıl 2 öğün? Aslında dinimizde de böyle. Şimdi ben İslami boyuttan da mizaç tıbbı eğitimi de almıştım. İslami boyuttan da şöyle aslında. Şimdi 12'de saat tam 12'de kayyule saati ya 12'de yemek yemek aslında insan için, insan fıtratı için doğru değil. Çünkü o saatte dinlenme saati ve metabolizma tamamen duruyor. Öğlen sabah kahvaltısını geç bir saatte yapıp akşamı da işte 6-7 erken bir saatte, bunu tabii ki İstanbul'da gibi metropol bir kentte yaşayan insanlar için söyleyemiyoruz ama yine de bir düzene koyup 2 öğün beslenirse, bu herkes için değil tabii ki, çocuklar için değil, hamileler için değil, yaşlılar için değil ama sağlıklı için bir değil yaşam mesela, için. değil mi? Hipoglisemi olanlar. Tabii ki onlara tabii ki hep özel bir beslenme alanı programının içine alıyoruz ama normal sağlıklı bir insanda beslenmesi gereken öğün saati günde 2 öğün. Sabah kaç? Kişinin kendi yaşam şeyine göre aslında bunu biz belirliyoruz. Siz dersiniz ki ben 11'de yapamam. Hani iş hayatım o sırada çok yoğun. 11'de yapamam. Ben 8 gibi yapabiliyorum. 8 gibi isterse karnı doyana kadar yesin. 5 yumurta yesin, 3 yumurta yesin. Hani 5 yumurta mı? Sağlık problemi yoksa, çok yoğun bir hayatı varsa, şimdi bunu 5 yumurta dedim diye insanlar şimdi beni bir şeyin içine koyacaklar ama 5 yumurta dediysem hani bunu ben misal olarak söylüyorum. 1-2 yumurta da yiyebilir. Karnı doyana kadar yesin. Yani aç kalmasın demek istiyorum. Şöyle yapalım o zaman, sizin bütün bilgilerinizden faydalanalım. Sabah uyandık, kahvaltı tabağımızda ne olsun? Yumurta, yeşillik, zeytin, yağlı tohumlar, bu ceviz olur, fındık olur, badem olur. Zeytinyağı bile olur. Zeytinyağı zaten sabahları benim mesela rutinimde vardır. Bir yemek kaşığı zeytinyağının içine günlük kullandığım limon yağı, fasulye yağı, bunlardan sürekli yapmıyorum ama yaptığım böyle rutinimdeki şeyler vardır. Bu kendi alanımda ben diyetisyen olduktan sonra bir de hiç hastalanmadım çok şükür. Yani
daha önce de olan hastalıklarım, süren hastalıklarım vardı tabii ki ama bunları da bir düzene koyayım inşallah. Ama beslenmenin kendi hayatımda bu kadar etkili olduğunu kendim gördüm. Daha önceki mesleğim beslenme değildi. Ve eczacı da tabii ki bunun üzerine yüksek lisans yapınca hangi takviyeleri ne zaman ne kadar doğru oranda alınması gerekiyor. Ve bunun yanında bir de kokular. Kokular bizim hayatımızda çok önemli bir yeri tutuyor. Osmanlı'da koku tedavisi diye bir tedavi yöntemi Şunu varmış söyleyeyim, aslında. çok hızlı geçiyoruz bir dakika. Ekran başındaki sevgili seyircilerim, şunu soracağım tabii ki. Bir insanın alması gereken gıda takviyelerini soracağım ama biraz Tabii sonra. ki. Kokular çok önemli. Evet. Hangi koku kullanılmalı? Hangi koku neye şifa oluyor? Ya bu da yine kişinin neye ihtiyacı olduğuna binaen aslında. Diyelim ki neroli yağı, zihin, hafıza, odaklanma, sakinleşme için çok etkili. Papatya yağı yine sakinleşme için çok önemli. Ama bunları yine kişiye özel olması gerekiyor. O kişinin alerjisi var mı? O kokuya karşı alerjisi oluyor mu? Ya da başka türlü hani kullanabiliyor mu, kullanamıyor mu? Kişinin anamnezini aldıktan sonra buna göre yapılıyor şeyler, düzenlemeler. Sabah kahvaltısında bahsettiğiniz yumurta, yeşillik, zeytinyağı, zeytin değil mi? Evet. Onları tüketiyoruz. Akşam öğünümüz 18'de mi 19'da mı? Yine kişinin yaşam tarzına göre belirliyoruz. Yani insanları aslında strese sokmamak lazım. Şundan örnek vereyim ben size. Japonlar hani suyu işte her gün kötü sözler söylenmiş, işte iyi sözler söylenmiş bir su almışlar ellerine ve bunun moleküllerini kötü söylenen suda çok kötü anlamda bozulduğunu ve değiştiğini görmüşler ya. Aslında bizim vücudumuzda çoğu su ya. Şimdi sürekli kendi hayatımızda strese maruz kalıyorsak ya da işte yediğimiz her şeyde bu aslında zararlı bir şey bile yesek sana zarar dokunmayacağını, strese girmeden, kendini o şeyin içine sokmadan yediğiniz şeylerden zevk alarak, tat alarak, sana sağlık olarak şifa verdiğini düşünerek. Yoksa Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamış dünyada. Ekmeği de Şüphesiz. muhakkak bir faydası için yaratmış. Ben hiçbir danışanıma geldiği zaman ekmek yiyemezsin, onu yiyemezsin, o yasak, bu yasak. Böyle bir şey yapmıyorum. Ama sadece özellikle böyle biraz yaş almış ebeveynler için ya da aileler için şöyle söylüyorum. Yaşlandığınız zaman evlatlarınızın ömründen çalmak ister misiniz? Bu onlara bir ilk başta söylediğim zaman çok ilginç bir cümle geliyor. Ama diyorum ki siz kendinize iyi bakmazsanız, bir de sağlığı korumak farz zaten dinimizde. Nasıl namaz kılmak farz, sağlığı korumak da farz. Şimdi diyorum ki siz kendinize iyi bakmazsanız, siz yaşlandığınız zaman evladınızın da başka bir hayatı olacak, çocukları olacak, başka iş hayatı Allah olacak. kimseye kimseye muhtaç tabii ki etmesin. tabii ki Peki, ama. muhtaç olmamak için de doğru bilgiyi zamanında ve doğru kişiden almak gerekiyor. Evet, Bir evet. beslenme diyetisyen, beslenme uzmanı diyetisyen Zübeyde Semiz bizlerle beraber sabah kahvaltısını yaptık. Akşam yemeğinde şöyle tabağımıza neler koyacağız, nasıl sağlıklı besleneceğiz, az sonra gıda takviyelerini de soracağım size. Akşam öğünümüzde ne olsun? Karbonhidrat, protein, yağ dengesine tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor ama bunun yanında yine de kişinin sağlıklı yaş almasını hani öneriyoruz ama hani bunun içinde bütün Allah'ın yarattığı tüm nimetleri yesin istiyoruz ama bu yine kişinin sağlıklı ya da hastalıklarla mücadele ediyor mu, ne hastalıkları var, bunu yine kan tahlillerine bakarak. Ben bazen yeri geliyor 5 sene geriye dönük kan tahlillerine bakıyorum kişinin. Ama bu anlamda da çok doğru adımlar atıyoruz. Hiç kimse bana gelirken ben aç kalacağım, strese gireceğim. Çünkü zaten diyetisyenle gelen bir insan bir kere oraya gelirken işte şunları benden yasaklayacak, aç kalacağım. Hep bu stresle geliyor ya. Bu yapacaksa da yapamıyor zaten. Sağlıklı şey yese de ona faydası olmuyor. Şimdi hep diyet konusunda şunu düşünüyoruz değil mi? Çok da güzel bir ekmek de getirmişsiniz Evet, bize. Böyle Bafra'mızın, glutensiz, evet. Bafra'ya, Samsun, bütün Karadeniz'e selam olsun. Şimdi diyet konusunda diyet yaparken en büyük handikaplarımızdan bir tanesi de ekmeğin kesilmesi. Çünkü genel olarak bir ağız tadımız ve alışılmış bir Evet, damak evet, zevkimiz evet. var. Nedir? Soframızda o ekmek mutlaka olması gerekiyor. Şunu söyleyebilir misiniz? Diyet yaptığınız zaman ekmeği kesinlikle kesin mi? Hayır. Yoksa belirli bir ölçüde karbonhidrat şart mı? Kesilmemesi gerekiyor. Glutenden bahsedeceksek eğer bu anlamda şimdi çok popüler oldu glutensiz ekmek, glutensiz ürünler tüketme. İnsanlar zannediyor ki işte ben zayıflarken glutensiz besleneyim hani daha iyi olur, daha çabuk hızlı zayıflarım diye düşünüyor ama bu tamamen yanlış bir şey. Glutensiz çölyak hastaları için üretilen
gıdaların başında geliyor ve çölyak hastalarının dışında da eğer kişi tüketecekse 3 aylık bir tedavi döneminde ben ilk başta geldiği zaman, çünkü geçirgen bağırsak herkeste var. Ya bu tedavi edilmedikten sonra siz eczanenin hepsini, tamamını gıda takviyesiyle için, hepsini alın vücudunuza, o şeyler asla da olmuyor. Dolsa Yani bile glutensiz beslenmek sizi zayıflatmaz tedavi diyorsunuz. amaçlı sadece kullanabiliriz. Aynen. Bu da her danışanda, ama 3 ay glutensiz besliyorum. Her danışanda. Bu çölyak olsun olmasın, geçirgen bağırsak olsun olmasın, ama genelde geçirgen bağırsakla kişiler geliyor. Onu zaten yüz anamnezinden de, hem anamnezden hem yüzünden anlıyorsun zaten. 3 aylık bir dönemde o şeyi herkese uyguluyorum. Peki kalori saymak önemli mi? Bence değil. Yani bir rahatsızlığı yoksa değil. Gerek yok. Takviyelerden son dönemde çok konuşulan probiyotik takviyesi. Herkes almalı mı? Yani yine bu 3 aylık bir tedavi döneminde kullandırıyorum, ama sürekli değil. Hepsinin bir dozu var, kullanılma zamanı var. Kiminin 3 ay, kiminin 5 ay. Bu yine bağırsakların onarımıyla alakalı. Eğer onarım bittiyse kullanmasına gerek yok. Mesela şurada ne tavsiye edersiniz? Ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimize mutlaka günlük şu gıda takviyeleriniz evinizde olmalı dediğiniz ne var? D vitamini, çünkü dışarıdan alamıyoruz. Özellikle bizim gibi hani biraz daha muhafazakar aileler için bu çok daha zor. Onun için ben kendi adıma günlük kullandığım vitaminlerin, takviyelerin başında o geliyor. D vitamini mutlaka Tabii olmalı. ki, Peki olması başka? gerekiyor. Mesela magnezyum? Magnezyum kullanıyorum, ben de kullanıyorum, ama bunun şimdi bunu da insanlar yanlış biliyorlar. Şimdi magnezyumun bir sürü formatı var ve bazılarına bakıyorum, o formatların hepsinde içinde olan magnezyumları almaya çalışıyorlar, ama bazı magnezyumlar hafıza için, bazıları uyku için, bazıları enerji veriyor, bazıları kas için. Hani bunun hepsini aynı anda, kimi senin enerji verirken kimi uyutacak. Bunu Yani aynı her anda magnezyum magnezyum evet, değil. değil. Aynı anda olanı değil. Hepsine neye ihtiyacın varsa ona göre alınması gerekiyor. Bunu da yine doktor camiasından arkadaşlarımız, sağlık personeli arkadaşlarımızdan, bizden yardım alabilirler. Ben dediğim gibi diyetisyenlikten hiç ücret almıyorum. Bana her şekilde ulaşabilirler benim sosyal medya hesabımdan. Çünkü öksüz yetim çocuklar için okumuştum zaten ben bu Aa, ne bölümü. güzel. Ve direkt oraya kitap bağışı olarak gidiyor. Hiçbir şekilde para kendime almıyorum. Yetim ve öksüzlerden Evet. bilabedel onlara hizmet ederek. Kitap bağışı olarak kırtasiye güzel. bağış yapılıyor. Bana gönül rahatlığıyla hani herkes Nereden ulaşacaklar ulaşabilir. sosyal medyanızdan? Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Zübeyde Telefonumu Semiz. verebilirim. Evet. Yok, buradan telefonu Yok, veremiyorsa. buradan değil. Instagram hesabımdan yazabilirim. Direkt görüşmek istiyorlarsa da, çünkü kan tahlillerine bakmadan yapamıyorum demiştim. O yüzden telefon numaramı oradan yazarım. Muhakkak görüşürüm ve doğru bilgi de verebilirim Şu anda onlara. şunu yapabilir miyiz mesela? Bizi izleyen hanımlar arasında gerçekten diyette kilo vermek istiyorlar. Ya denedim, her yolu denedim, bir türlü olmadı diyenler O kadar ulaşabilirler mi basit ki size? aslında. Nur Hanım, o kadar basit ki Değil kilo ya, vermek basit aslında. değil ya. Kandırıyorsunuz bizi. Hayır, değil aslında. Ben yani ilgilendiğim hastalar adına söylüyorum. Gerçekten sadece vitamin değerleri düşük hastalarda, D vitamini düşükse kilo veremiyor, ferritini düşükse kilo veremiyor, B12'si düşükse veremiyor. Yani bu insana sen sadece kalori açığı yaparak, sen tabii ki zayıflatırım. Siz 1500 kaloriye ihtiyacınız varken ben size 1200 kalorilik diyet yazarım, tabii ki verirsiniz. Ama sonradan geriye dönüşü çok zor oluyor. Ben kendimden yine örnek vereceğim. Diyetisyen değildim o zaman. Safra kesem alınmıştı. Ben doktora gittim ve bana işte safra kesem alındıktan sonra tamamen yağsız yiyeceksin dediler. Ben tamamen yağsız yiyorum, ama o kadar çok zayıfladım ki. Sonra karaciğer yağlanması çıktı bende. Doktora gittim. Otoimmün hastalıkları arıyorlar, ama o kadar çok böyle profesörlere gönderiyorlar. Her yere gidiyorum. Sadece sebep neymiş? Neymiş? Yağ yememekten. Ciddi misiniz? Evet. Yani bunu bilmek gerekiyor. Yani internette orada burada çöp bilgi kirliliğiyle lütfen bunları yapmayın. Ben söylüyorum kendi adıma, ücretsiz ben size hizmet veririm. Sadece şartım, çocuklara kitap bağışı yapacaksınız, bu kadar. Yani o kadar Çok kolay zarifsiniz. veriliyor ki. Yani akşam ben doya doya, yani şu an keşke hani canlı yayına bağlanma imkanı olsa, hastanede bir arkadaşım yani 20 kilo verdi, hem de o kadar rahat, diyor ki ben hayatımda bu kadar enerjik olmamıştım. Bir dahaki bu yayında kadar doyarak inşallah. kilo vermemiştim. Harika. Yani öyle gerçekten çok O zaman kolay. şunu anlıyoruz. Zübeyde Semiz, çok teşekkür ediyorum.
kalarak Öyle kilo bir şey yok. verilmiyor. Vitamin eksikliğiniz varsa Evet, kilo evet. veremiyorsunuz. Ve doğru beslenmeyi Ama bilmiyordur. diyorsunuz ki ben herkese yardımcı oluyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Doğru çok teşekkür beslenmek ediyorum. aslında sağlığın en büyük anahtarı. Evet. Hastalıklardan kurtulmak istiyorsak beslenmemize önem vereceğiz ve sadece kilo vermek için değil, beslenme uzmanlarına sağlıklı olmak için gideceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ben ki çok teşekkür sağlıklı ediyorum. olalım, ideal bedene sahip olalım ki içine girmek istediğimiz kıyafetlere rahatça girelim. Şimdi ekran başındaki sevgili seyircilerimiz Zübeyde Hanım'a teşekkür ederken moda tasarımcısı Sunu Özdemir'i davet ediyorum. 2026 gelinleri hazır mı? Buyurunuz efendim, gördüklerinize inanamayacaksınız.